Merhabalar, ben Sercan. Welcome back to your Turkish journey. Today, we're going to talk about the dative case of the personal pronouns. And if you haven't watched the previous videos about this topic yet, go and watch them first. The links are in the description as usual. As we have already learned, the dative case is used to indicate the indirect object of the sentence or the recipient of the action. It shows to whom, for whom, or to what, for what something is done. Today, our focus is on the personal pronouns. Because of that, in today's examples, the dative case will show to whom, for whom something is done. We will attach the dative case suffixes to the personal pronouns, and this will make them indirect object pronouns. But first, let's remember the personal pronouns in Turkish once again. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. And now let's remember the dative case suffixes. They are e and a depending on the vowel harmony. So now let's attach the dative case suffixes to the personal pronouns. Bene, sene, ona, bize, size, onlara. Here we have two exceptions. For the first and second singular pronoun, instead of saying bene and sene, what we say is bana and sana. Bana, sana. Now let's repeat them once again. Bana, sana, ona, bize, size, onlara. Here are some examples. Sana çiçek aldım. Sana çiçek aldım. Sen bana bakmıyorsun. Sen bana bakmıyorsun. Lütfen bize engel olmayın. Lütfen bize engel olmayın. Ona dün restoranda evlenme teklif ettim. Ona dün restoranda evlenme teklif ettim. Ahmet ile konuştum. Ona telefon etmeni rica etti. Ahmet ile konuştum. Ona telefon etmeni rica etti. Size yeniden merhaba demek çok güzel. Size yeniden merhaba demek çok güzel. Onlara kıyafet almaya gittim. Onlara kıyafet almaya gittim. I would like to give a little bit more information about this sentence. Almak means to buy. Almak. Kıyafet almak means to buy clothes. Kıyafet almak. When we say kıyafet almaya, a at the end is the dative case suffix and ye is the buffer letter. In this case, alma is a noun, a verbal noun. It means buying. Alma. In this case, kıyafet alma literally means buying clothes. Now let's go on. Bana ne zaman haber verirsin? Bana ne zaman haber verirsin? Ona laf anlatmak çok zor. Hiç dinlemiyor. Ona laf anlatmak çok zor. Hiç dinlemiyor. Arkamızdaki kamyon bize çarpmadan gidelim. Arkamızdaki kamyon bize çarpmadan gidelim. Eşya taşımak size epey ağır geldi. Eşya taşımak size epey ağır geldi. Onlara rahatsızlık vermeyelim. Onlara rahatsızlık vermeyelim. Biz size doğru koşuyoruz. Biz size doğru koşuyoruz. Artık size inanmıyorum. Artık size inanmıyorum. Let's finish this video with this example. Bana vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bana vakit ayırdığınız için teşekkürler. Alright guys, this is the end of this video. If you have any questions, please let me know. And please always remember to study these topics from other resources as well. There are a lot of resources out there. Take a look at them, and if you have any questions, come back to me. Görüşmek üzere.